Arkadaşlar merhaba. Elimde hurda vaziyette bir Bluetooth hoparlör var. Ben bunu tamir etmeyi denedim. Ama kartı tamir olmaz durumda. Ben bunu tekrar kullanabilir hale getirmek için devreler aldım. Bir tane Bluetooth modül aldım. CT14 modül diye geçiyor. Şöyle bir modül. Bağlantı kabloları içinde. Bu modülleri aldığım linki açıklamaya bırakırım. Bu Bluetooth bağlantı için bu modülü kullanacağım. Bir tane TP4056 diye şarj devresi var. Ve 16850 balans kartı, bataryalarımızı korumak için, pillerimizi korumak için. Bir tane 12 voltluk anahtar. 2 adet de 18650 pilim var, laptoptan çıkma. Bunları kullanacağım. Bunu ben söktüğümde 2 adet 5 wattlık hoparlör var. Bu hoparlörleri kullanacağım. Bir tane de buraya süs olarak bas koymuşlar. Tabi bu bir işe yaramıyor. Ben bunu da yine görüntü olarak kullanacağım. Şu şekilde güzel gözükmesi açısından kullanacağım, görüntü olsun diye. Hoparlörlerimiz de bunlar. Ben buna ahşaptan kasa yapacağım. Güzel bir Bluetooth hoparlör elde etmiş olacağız. Hemen başlayayım. Arkadaşlar elimde benim hurda palet tahtaları var. Onları değerlendireceğim. Bu şekilde bir dizilim yapacağım. Şimdi tahtalarımı temizleyip deliklerimi deleceğim. Hemen o aşamalara geçelim.
Arkadaşlar şablonumu çıkardım. Bu şekilde keseceğim bunu. Şu hoparlör deliklerini punch setim var. Punch setimle deleceğim. Yine şu iki tane markaladığım yerden punchla delip bu arayı kıl testereyle ya da dekopaj testereyle keseceğim. Şimdi hemen delik işlemine geçeyim. Bu çizdiğim çizgilerden dekopaj ile keseceğim. Evet, şu şekilde buraların tesviyesini yapacağım. Arkadaşlar buranın tesviyesini freze ile yapacağım. Evet, gayet güzel oldu. Kalanını zımparayla yapacağım. Bir de bu ağızlara radyus çakısıyla pak kıracağım.
Evet arkadaşlar, pahını da kırdım Radius çakısıyla. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, silikon tabancasıyla şöyle bir deneme yaptım. Ahşabı tutuyor mu diye. Çok iyi tutuyor. Kalkmıyor. Hoparlörleri silikonla yapıştıracağım. Hemen başlayalım. Önce birkaç yerinden tutturacağım. Ayarlamak için. Ondan sonra etrafını komple silikon çekeceğim. Şuradan başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi etrafın silikonunu tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde silikonladım. Gayet sağlam. Şimdi kasayı toplamaya geçeceğim. Kasayı toplarken bir yandan entegreleri, devreleri lehimleyeceğim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi benim bu kullanacağım ahşaplar ince olduğu için tutturmakta sıkıntı yaşayacağım. O yüzden ilk etapta hızlı yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Daha sonra yanları yaparken tutkalla sağlamlaştıracağım. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde yapıştırdım. Şimdi devrelerini tamamlayıp bir deneme yapacağım. Ondan sonra kasanın devamını toplayacağım. Evet, hoparlörleri de lehimledim. Çakmak yardımıyla makaronları daraltacağım. Arkadaşlar, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu uçlara pili, şu yanlara da beslemeyi bağlayacağım.
Besleme için de bu şarj modülünü kullanacağım. Netleşir mi? Evet. Bu batarya B artı B eksi yazan yerleri de BMS modülünün kablolarını lehimleyeceğim. Arkadaşlar, yorum yapanlar olacaktır illaki. İşte kabloları aynı renk kullanma, İşte lehim o şekilde yapılmaz gibi yorumlar olacaktır. Benim asıl mesleğim makinacılık. Yani ben elektrikçi, elektronikçi değilim. Sadece az çok elimden geldiği için ve uğraşmayı sevdiğim için yapıyorum. Elimdeki imkanlar kısıtlı. Yani çeşit çeşit renkte kablolarım yok. Lehim yapmak için sadece basit bir tertibatım var. Elimden geldiği kadar yapıyorum. Şimdi devam edelim. Batarya artıdan geleni burada P artı, batarya eksiden geleni P eksiye lehimleyeceğim. Evet, beslememiz bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Bu şarj modülü, bu şarj modülümüz, bu da kartın koruma devresi. Pili buna lehimleyeceğim. Pili buna lehimledikten sonra göstereyim. Çıkışlarımızı out yazan yerlerden alacağız. Evet, batarya hazır. Şimdi çıkışların lehimini yapacağım. Evet arkadaşlar, pardon, bu şekilde bunu beslememize takacağız. Bir deneme yapalım. Hoparlörleri takıyorum. Bunu da batarya kısmına takıyorum. Evet, şu an modülün ışığı yanmaya başladı, görüyorsunuz. Şu an Bluetooth arama yapıyor. Ama ben telefondan çekim yapıyorum. O yüzden telefonu bağlayamayacağım şu an. Arkadaşlar, butonu lehimlemeyi unuttum. Bu butonu bataryayla modülün arasına koyacağım. Açtığımız zaman modül çalışacak, kapattığımız zaman duracak. Evet, şimdi anahtarı ekleyelim. Eksi kutbunu anahtarın ışık kısmına lehimliyoruz. Artı kısmında diğer bacaklara. Evet, bu şekilde. Işıklı bir düğme bu. Açtığımız zaman ışığı da yanıyor.
Devremize soketi tekrar takıyorum. Şu an kapalı. Açtım. Görüyorsunuz aramaya başladı. Kapattım. Kapalı. Arkadaşlar freze yardımıyla açacağım bu kanalı. Bir ön delik deldim. Bu delikten ilerleteceğim. Kanalımı açtım. Şimdi bir de buton için delik deleceğim. Evet, butonun deliğini de delelim. Evet, buton deliği de deldim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar alt kasayı da tutkalla yapıştırdım. Yanları da tutkalla yapıştırdım. Şöyle elle göstereyim. Bu şekilde. Devreleri silikonla buraya yapıştırdım. Pilimizi alt tabana yapıştıracağım. Kapağı civata yardımıyla vidalayacağım buraya. Arıza vesaire olduğunda tekrar sökebilmek için. Yapmaya devam edelim. Pilimi de tabana yapıştırdım. Şimdi kapağını takacağım. Evet, şimdi bunun zımparasını yapacağım. İnce işlerini yapacağım. Arkası bu şekilde. Bir tane hava tahliyesi. Şarj yerimiz. Ve düğme. Düğmeye basınca bakayım görebiliyor musunuz? Aramaya başlıyor. Mavi ışık yanıp sönüyor. Kapatınca duruyor. En son ince işi bittiğinde tekrar deneme yapacağım. Şimdi zımpara işlerine geçeceğim. İlk olarak zımparasını makineyle yapacağım. Ondan sonra elle ince işlerini yapacağım.
Arkadaşlar zımpara işi bitti. Hava tutup temizledim. Şimdi bir de tik yağıyla yağlayacağım. Evet, yağlama işlemi de bitti. Şimdi yağın emmesini bekleyip hoparlörleri sileceğim, bir kat temizleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir deneme yapacağım. Yani muhtemelen bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar hoparlörü bitirdim. Şu şekilde göstereyim. Arkası da bu şekilde. Şarj yeri ve açma kapama düğmesi. Şimdi bir deneme yapacağım. Açalım. Evet, aramaya başladı. Şöyle koyayım. Şimdi bilgisayarımdan bağlanıp deneme yapacağım. Düğmemize basınca anında kapanıyor. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.